Arkadaşlar merhaba. Bugün ot toplamaya başlıyorum. Dün çektiğim videoda otların büyüdüğünü gördüm. Bugün de dedim ki ormana gideyim. Ormanda kara indibalar büyümüştür, mantarlar çoğalmıştır. Onları bir hem görürüm hem de toplarım dedim. Sepetim de yanımda, bıçağım da yanımda. Artık bana kolay gelsin. Sizlere de iyi seyirler diliyorum. Şimdi karşımda iki yol var. Şöyle tepeden gidebilirim. Bir de şuradan aşağıdan gidip kendi arazimizden ormana girebilirim. Hangisini seçeceğim konusunda çok karar veremedim. Tam şu arka taraflarda da, gerçi şu taraflarda da var, kara indibalar var. Neyse şu taraftan gideyim. Biraz daha uzatıyorum yolumu ama biraz daha ferah bir yer. Daha gösterişli, tepedeyim. Şöyle bir de aşağıya doğru gölümüze bakalım. Gölün suları ne kadar dolmuş. Kara indibalar çoğalmış, görmeye başladım bile. Evet, bu yıl baraj gölümüz, Bayramiç Barajı'nın gölü diyeyim, çok azalmıştı. Bayağı adacıklar oluşmuştu. Şimdi bir nebze de olsa yağmurlardan sular kabarmış. Bu güzel. Yoksa susuzluktan gerçekten çok sıkıntılar çekerdi Bayramiç halkı. Biz kendi suyumuzu kendimiz ürettiğimiz için böyle bir sıkıntı yaşamıyoruz. Ama tabii oradaki su biterse bizim sularımız da yine bitecektir. Geliyoruz. Yine yolumuza dönüyoruz. Ah, şu çöpleri atanlar. Ah. Buraya kadar gelip çöp atılır mı? Bakın. Kağıtlar burada. Bira şişeleri orada. Ay. Şimdi. Oy, çok güzeller. Kuzu kulakları. Ay, çok güzeller. Oy aman Allah'ım. Şu damarların güzelliğine bakın. Of. Bittim. Anında, dakikasında bittim. Kara indibalara bakın arkadaşlar. Nefis ya, nefis. Aman Allah'ım, dolu. Of. Bu da düşen çam. İçinde de mutlaka kozalağın içinde tohum da olabilir. Şöyle kıyıya koyayım. Ay, çiçeklerini, yağmurlu olduğu için ama bugün de çiçekleri yarım açık, bakın. Güzelliğe bakın. Toplanmaz mı şu hindibalar? Kara indibalar. Toplanır. Evet, önce bir keşif yapayım diyorum. Altlara doğru gideyim. Sonra olmazsa bu taraflara gelirim. Bakar mısınız? Aman Allah'ım, cennet burası işte. Burası cennet. Ot cenneti. Harika. Of, harika. Bu yıl kara indibadan kahve de yapacağım. Köklerinden toplayıp böyle. Bakalım. Coşmuş. Şurada çam kozalağından bir tane alalım. Bakalım tohumu duruyor mu? Evet. Durması lazım aslında bu kozalakların içinde. Bakalım. Bazen açıyorlar bunlar kozalaklarını. Tohumlar dökülüyor havalara göre. Sonra tekrar kozalaklar kapatılıyor. Evet, bakın. Şurada iki tane çam fıstığı var. Görüyor musunuz? Bir bu. Bir de şu. Şöyle alalım. Şu kozalağın, bakın şu kapak kısmı açılıyor. Bu dökülüyor. Döküldükten sonra tekrar kozalak kendini kapatıyor. Çok ilginç. Çok ilginç, bakın. Bakın şu da şu anda fıstık. Her yerde bu şekilde dağıla çıkıyor. Şöyle atalım ormanın içine. Çıksın buralardan da. Tabii ne kadarı çıkacak. Yine rüzgar var. Dün de rüzgar çıkmıştı. Hatta videomun ikinci yarısından itibaren biraz beni üzmüştü ama artık yapacak bir şey de yoktu. Videomu tamamlamak istedim. Şimdi bu rüzgar çok etkilemeyebilir. Ay, kara indibalar. Yani çok büyük değiller ama çok güzeller. Harika. Biraz aşağıya doğru giderim. O da şu anda Poyraz esiyor. Hava soğudu. Ve orası güney yamacı olduğu için rüzgarı çok fazla almayacak. Ve rüzgarda ses yapmayacak. Bakalım mantar görecek miyiz? Keşifli bir ziyaret olacak. Yine burada bir tane daha var. Kozalak. Bakın, bu kozalak hiç açılmamış. Eğer buradan geçersem bu kozalağı alayım. Çok da estetik. Tam bir dekor. Bakın. Gerçekten çok güzel. Dekorluk bu. Ben böyle doğadaki küçük parçaları biriktiriyorum. Dekor olarak kullanıyorum. Çok seviyorum. Geldik. Şöyle geçelim. Her yer kara indiba. Dolu.
Coşuyor buralar, coşuyor. Kara indibalar coşuyor. Bakın her yerde var. Şu da 5 parmak otu arkadaşlar. Diş sağlığı için çok faydalı olan bir otumuz. Burada da çıkmış. Ay ay ay. Hadi bakalım. Bakalım bugün keşfimizde neler olacak. Çok heyecanlıyım. Çok güzel. Kara indibaları toplayacağım. Onlardan zeytinyağlı, limonlu salatasını yapacağım. Yani Egelilerin yaptığı gibi. Haşla, üzerine zeytinyağı, limon, tuz at, ye. Tarifimiz bu. En basit tabirle. Topaç gelmedi. Topaç gel yavrum dedim, gel dedim. Gelmedi. Buralarda hep olurdu mantarlar. Görürdüm. Ama göremiyorum. Tabii mantar toplayanlar da çok. Evet gördüm. Tam dedim ki mantar yok ve bu mantar. Tabii toplamayacağım. Bunu göstermek için böyle çekiyorum. Bu da yine başka bir mantar. Alt tarafı nasıl acaba? Evet, alt tarafı beyaz. Koparayım mı acaba? Yok, koparmayacağım. Çünkü tüketmeyeceğim. Bilmiyorum tüketilir mi tüketilmez mi? Büyük bir ihtimal tüketiliyor diye sizin yorumlarınızdan öğrendim ama yine de cesaret edemiyorum. Ay, çok iyi hissediyorum kendimi. Özgürlüğün içinde gibi hissediyorum. Harika. Şimdi tam yokuşun başındayız arkadaşlar. Geçen yıl yine burada size ben kara indibaları çekmiştim. Bakın böyle buralar dolu yine. Hatta iğnelik otları bile çıkmaya başlamış. Şu küçük gördükleriniz bakın. Şöyle şunlar iğnelik otu. Ama çok küçük. Burada bir video çekmiştim. Yine bakalım hangi taraftan toplayıp çekeceğim. Geçen yıl burada keçi sürüleri vardı. Biraz tedirgin oluyordum. Bu yıl yok. Bakın güzelliğe. Ay toplayayım ya. Toplayayım. Bir de boşu boşuna kendime bir kalın ceket aldım. Aslında onu tekrar geri dönüp bıraksam mı? Buraya mı bıraksam emin olamadım. Şöyle bakın. Parçalandı. Biraz daha derinden. Evet. Şöyle. Oh, yılın ilk kara indibasını böylece toplamış oldum. Nefis. Nefisler. Lezzetliler. Bakın. Harika. Şöyle. Şunları da alalım. Şimdi aşağıya doğru hızlı ineyim. Yukarı çıkarken yavaş yavaş da kara indiba toplamaya başlayayım. Of. Çok keyif alıyorum. Eminim sizler de ekran başında videoları izledikçe keyif alırsınız. Mutlu olursunuz. Bilemiyorum ya. Gördükçe şu otları toplamadan duramıyorum. Aslında temizlemek isterim ama zaman kayboluyor diye pek temizlemek istemiyorum burada. Su gibi. Su gibiler. Bunlar da kuzu kulağı otu. Bir de ondan da bir tane alalım. Bakın güzelliğe. Bakmadan gitmem lazım çünkü kara indibaları gördükçe hemen toplamaya başlıyorum. Asıl hedefim şu arazideki mantarları seyretmek. Umarım çakallar makallar orada olmaz. Ya dolu dolu. Şöyle yan taraflara göz atıyorum.
ot dolu. Topaç da benimle gelseydi çok iyi olacaktı. O da yaşlandı artık. 10 yaşında. Böyle eskisi gibi hareketli değil. Bana iyi arkadaşlık ederdi. Geldik aşağıya doğru. Bakın hava da böyle yine puslu, yağmurlu. Yağsın yağmurlar. Olsun artık her şey. Geçen yıl aşağıda bir video çekmiştim. O videoda bir gün mantar görmüştüm. Şimdi size yine onları göstermek istiyorum. Yani mantarları illaki toplamak veya bilmek gerekmiyor bu heyecanı yaşamak için. Evet, araziye geldik. Böyle havalar ılık giderse ve yağmurlar bol olursa mantar olur diye köylülerden öğrendim. Öyle de gitti. Yani 1-2 gündür hava serinledi. Hatta yarın daha da soğuk ve kar bekliyoruz Perşembe günü. Ah, gördüm. Çok keyifli. Bakın arkadaşlar, yine bir mantar. Burada. Yine bir tane de burada var. Acaba nasıl bir mantar? Şöyle yine yakından göstereyim. Sizler tanıyorsunuz bu mantarları. Burada domuzlar büyük ihtimal bayağı yerleri eşmişler. Buradan kök çıkarmışlar. Karahindibayının kökünü yiyorlar mı diye de düşünmeye başlamadım değil. Büyük ihtimal öyle yapıyorlar, bakın. Kazmışlar buralara. Evet, burada da bir mantar var. Bu da yine aynı tür mantar. Evet, yine mantarlardan diye düşünüyorum. Evet, burada da yine gördüm bir tane. Aynı bunlar. Bakın, aynı mantar. Tabii bir mantar nerede olursa hep orada yine sporlarını yayar ve çoğalır. Şurada da gördüm. Köylüler dolaşıyorlar arazilerde. Mantar topluyorlar. Bizim çarşamba günü ve cumartesi günü olan pazarda baya bir mantar getirenler var. Satıyorlar mantarları. Hatta 400 lira, 300 lira kilosu mantarın. Baya da değerli. Ama tabii bütün araziyi dolaşmaları gerekiyor. Domuzlar buraya eşelemiş. Bakar mısınız? Resmen sürmüş tarlayı. Şu karşıda görüyorum. Bakalım. Bu da yine aynı. Aynı mantar. Şöyle. Bir tanesini çıkaralım bari de alt tarafını görelim arkadaşlar. Böyle. Altı pembe. Bunlar da aynı tür olsa gerek ama bayatlamışlar. Bakın kararmış altları. Başka bir tür mantar mı? Aynısı. Çok iyi. Bakın iyice çoğalmışlar. Şöyle. Domuzlar bayağı burada eşilmişler, bakar mısınız? Hayvanlar aç. Hep böyle ağaçların altları. Büyük bir ihtimal oralarda. Mantar cenneti burası. Çok fazla olmuş. Bakın şöyle çekeyim mantarları. Oh. Sırf bunu çekmek için buraya geldim. Görüntüsü de güzel. Şuralarda var. Burada da bir öbek oluşmuş. Burada da bir öbek. Şu da başka bir mantar. Bu nasıl bir şeymiş böyle? Çok ilginç. Şöyle. İçi bayağı etli. Peynir dolgusu gibi.
Bakın burada da çakşırlar var. Bunlar daha çok erken başlamış. Bu şekilde yenmediğini biliyorum. Zehirli olduğunu biliyorum. O nedenle yenir mi yenmez mi diye soranlar varsa bu otu ben yemiyorum. Alkaloid barındırdığını okumuştum yıllar önce. Onun için dokunmuyorum. Ama çok gösterişli. Kocaman böyle sarı çiçekleri olan. Buraya her yere yayılmış. Çakşı otu. Bunlardan doğuda hatta turşu yaparlar. Ben onu bilmiyorum nasıl yapılır. Bakın böyle daha Aralık ayının sonundayız ve iyice çoğalmışlar. Kokusu yok. Öyle rezene gibi, Arap saçı gibi kokulu bir ot değil. Zaten o şekilde ayırt edebilirsiniz ve Arap saçından da çok büyür. Yani 3 metreye kadar boylanıyor bahar ayında. Şimdi şuradan aşağı iniyoruz. Bir gölümüzün suyunu kontrol edelim. Şuradan mı buradan mı gidelim? Karar veremedim. Şuradan gidelim. Çünkü daha kara indiba toplayacağım. Şuradan bakalım. Suyumuzun çıktığı yerde neler var. Bakın suyumuza. Buradan bize sulama suyu akıyor. Günlük 4 ton diyebiliyorum. Veya günlük 2 ton. Karıştırmış olabilirim. Gölümüzde de şuradan bakıyorum. Evet, çok suyu azalmış. Aşağıya indim. Bakın şöyle yakından gölümüzü seyredeyim dedim ama gerçekten çok su azalmış. Kuraklık burada da etkisini göstermiş. Yoksa yukarıya kadar, yani şuraya kadar su çıkıyordu. Şöyle, hatta şuradan da sızıp devam ediyordu. Aşağıya doğru sızıyordu. Bu kayaların üst tarafına kadar su vardı. Evet, bakın kıpkırmızı. Arkadaşlar, kuş burunlarına ne kadar güzel olmuşlar. Kıpkırmızı bir de. Yani çok estetikler. Tam böyle toplanma aşaması. Ve yağmurlardan dolayı da hiç böyle bozulmamış. Bunları toplayıp çay yapsam mı acaba diye de düşünmüyor değilim. Bayağı var şurada. En azından bir çay yapacak kadar çıkacak. Toplayalım. Hadi bakalım. Çünkü bize bu sürpriz oldu. Şöyle tam bir avuç kuşburnu topladım. Ama renkleri de çok canlı ve çok güzel. Size manzarayı da göstereyim. Biraz da dinleneyim. Bakın. Şöyle uzaklarda köyler var. Şuralarda böyle. Bizim köyümüz de şu aşağıda kalıyor. Görünmüyor şu anda. Şöyle bir manzaramız var. Evet. Artık kara indibaları toplayabilirim. Bakın şöyle tazecikler. Su gibiler hatta. Of, harikalar. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Dantel gibi. Yavaş yavaş buralarda böyle hem kara indibaların büyüdüğünü görmek hem gelip buradan toplamak bana
ayrı bir heyecan veriyor. Şuraya doğru ilerleyeyim hatta. Yağmurdan sonra da iyice böyle keyiflenmeye başladılar. Soğuk da iyi gelmiş. Kara hindibalar soğuk memleketlerde de olur. Bakın şunun güzelliğine. Nefis nefis. Bakın kök kısmı da şöyle dal kurmuş olan dalların altındakiler daha iyi büyüyorlar. Kendilerini koruyorlar çünkü. Sanki hazine buldum. Her yerde olduğu halde her gördüğüm beni ayrı heyecanlandırıyor. Aa arkadaşlar ne gördüm? Harika. Çok güzel. Dünkü videomda da aynı otu görmüştüm. Bakın şöyle göstereyim. Tavşan kulağı otu. Ya biraz böyle derinden alacağım. Bunları arkadaşlar şöyle kök kısımlarını biriktireceğim. Ve onlardan hindiba kahvesi yapacağım. Şuraya güzelliğe bakın. Fotlara bakın. Her yer böyle hindiba kaynıyor. Tavşan kulağı da. Geçen yıl burada görmüştüm tavşan kulağının bu kadar büyüdüğünü ve çok olduğunu. Bakın burada da başka bir tavşan kulağı var. Çok yıllık bir bitki ama bu büyük bir ihtimal ya geçen yılki tohumdan çıkmış ya da bu yılki tohumdan. Evet. Şimdi şöyle biraz daha ilerleyeyim. Şu güzel yeşilliğe bakın. Kara hindibayı tanıyamıyorsanız kısmına bakın. Yumrulu değildir. Yalnızca bir kökü vardır. O da kazık kök şeklindedir. Bakın bu da mantarlardan bir bakalım nasıl bir şeymiş. Etli mantar görünüyor ama ismini bilmiyorum. Birazcık ormanın iç taraflarına girdim. Yol kıyılarında daha fazla görüyorum kara hindibayı. Bu size tanıtacağım başka otlardan bir tanesi. Şöyle bu da kara hindiba. Şöyle dipten bakın bıçağı şöyle aşağıya doğru bastırıyorum. Sonra böyle çıkıyor bu. Biraz kökünden fazla çıkarmış oldum. Evet bakın. Şimdi bu kökleri biriktire ben hindiba kahvesi yapacağım. Sanırım yol kıyısında daha fazla var. Ben yol kıyısına doğru çıkayım. Burası biraz daha ormanın alt tarafları. Bakar mısınız yine? Kara hindiba ocağı burası. Bakın çiçeklerini açmış, dökmüş. Hatta sürgünler vermiş. Bunun kökü kalındır. Çünkü bayağı
büyük görünüyor. Bakın böyle hemen anlıyoruz onun eski bir kara hindiba olduğunu, çok yıllık olduğunu. Yeni olanlar çok incecik, narincik oluyor. Yeşilliğin güzelliğine bakın. Bu yıl mümkün olduğu kadar kara hindiba toplayacağım. Köklerini biriktirmem gerekiyor. Bakın bu da ne kadar büyükmüş. Hatta toprağı şöyle kaldırınca altta şöyle bir şey görürüz. Bu da kara hindibadır. Bakın böyle de çıkarabilirsiniz. Şimdi şöyle birazcık aşağılara doğru gideyim diyorum ama bu taraflara pek gelmiyorum ben. Genelde toplarken daha iri olanları topluyorum. Çok minicikleri toplamıyorum. Çünkü onlar bayağı büyüyecekler daha bahara kadar. Şimdi burada kara hindibanın türlerinden birini görüyorum. Çok benziyor bizim bildiğimiz kara hindibasına. Onu önümüzdeki artık aylarda tanıtmak için buraya gelip tekrar video çekeceğim. Bakın arkadaşlar, buradaki de 5 parmak otu. Şöyle gördüğünüz gibi çok böyle şifalı olanlıklarımızdan bir tanesi. Neden? 1, 2, 3, 4, 5 tane. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane yaprağı olduğu için ona 5 parmak otu deniyor. Bu otun kökünü çıkardığımız zaman, yumrusu var bunun. Kalın, sert bir yumru, odun gibi. O yumrusunu çıkardığımız zaman, dişimizin arasına aldığım zaman, ağrıyan dişimizin üzerine çiğneyince ağrıyı gideriyor. Ağrıyı hafifletiyor. Bakın bunlar dediğim gibi 5 parmak otu. Diş iltihabı olsun, dişle ilgili bütün sorunlara iyi geliyor. Sarı çiçek açar hatta bu 5 parmak otu dediğim. O sarı çiçeklerini de böyle suyla haşladıktan sonra losyon haline getirip yüze sürersiniz. Yüzdeki böyle solgunluğu giderir. Parlak bir görünüm elde ettirir. Canlandırır cildinizi. Doğal bir losyon. Bunu da dipten çıkardım. Kökü büyük. Evet bakın. Şu güzel. Bayağı da burada bakın 5 parmak otları çoğalmış. Şöyle. Bakın süt de çıkar şimdi buradan.
Evet arkadaşlar, şimdi böyle yalnız yalnız ot topluyorum ama sizlerle sohbet ediyorum aslında. Çünkü beni izlerken benim yanımda olduğunu hissediyorsunuz. O da bana bir güç veriyor. Şu anda yalnız değilim aslında. Sizinle birlikte kara hindiba topluyorum. Keşke yakın olsa mesafelerimiz. Uzak olmasanız birlikte ot toplayabilsek ne kadar keyifli olurdu. Eminim benimle aynı duyguları sahip olan, düşüncelere sahip olanlarınız vardır. Burada sohbetler eşliğinde artık kara hindibaları toplardık. Bayağı topladım. Bakın arkadaşlar, bu da yine yenilen otlardan bir tanesi. Şu iğne yapraklı gibi görünen, dereotu gibi görünen iğnelik otudur arkadaşlar. İğnelik otunun bir diğer adı da beyaz şeklidir bu. Zühre tarağı diye geçer. Daha küçük, bayağı büyümesi lazım. Baharda onlar genelde büyür. Aşağılara doğru da indim yani. Tamam, yalnız değilim diyorum ama bu kadar da cesur olmamak gerekiyor. Daha büyüklerini burada gördüm. Kökleri daha iyi diye. Bir de ormanın içi çok sakin. Rüzgar da burada pek etkili değil. Epey kök toplamış oldum. Hem kökünden, hem sapından, hem çiçeğinden, her şeyinden yararlanılıyor. Kara hindiba böyle bir bitki. Arkadaşlar bu arada şimdi bakın şöyle bir yerde topluyorum otlarımı. Vahşi doğanın içindeyim. Bayağı evden de uzaktayım. Buradan seslensem evden kesinlikle duyulmaz. Biraz da böyle çukur bir yerdeyim. Bu arada arkadaşlar, şimdi ben bu videomu tanıtım için değil de ot toplama videosu olarak gerçekleştiriyorum. Yani böyle yakın yakın çekim, işte yapraklarının altı böyledir, kökleri böyledir diye bir tanıtım videosu değil. Yani ot toplama videosu bu. Benim zaten videolarım genelde birkaç formatta yer alıyor. Otları yakın çekim göstermek, özelliklerini anlatmak, neye yaradıklarını söylemek. Aynı zamanda yine karışık otları toplayıp böyle hızlı hızlı ot videosu göstermek. Bir de bu otlardan hangi yemekler yapılıyor, nasıl değerlendiriliyor. Şurası da aşağıya doğru vadi iniyor ama ormanın içinden gidiliyor tabi. Biraz daha belirsiz ve sık ormanlar başlıyor orada. Dediğim gibi yukarı doğru çıkmaya başlayacağım. Ama şu güzellikleri de alacağım. Kara hindibaların çeşitleri, yani hindibaların pek çok türü var. En çok bilineni bunlar. Burada ne gördüm? Bu mantar şeye de benziyor aslında. Kulak mantarına benzettim. Keşke bilenlerden biri yanımda olsaydı. Ben arazinin dışındaysa bunları pek toplamıyorum arkadaşlar. Artık ot toplama sezonunu açtığım için mutluyum. Bakın şurada bir tane kozalak buldum. Bunu alıyorum. Sepetime attım. Epey de varmış. Bunlar neden bu kadar çok? Belki toplayacaklar mı acaba?
Aslında bunlar toplanıyor. İhale usulüyle belki de o ağacın altındakiler toplanmadı. Şuralara bakalım. Yıllar önce buralara geliyordum ben. Bayağıdır 10-15 yıldan beri de gelmeyi bıraktık. İşlerimiz çoğaldı diye. Evet. Şimdi şuradakiler iyi büyümüşler. Evet arkadaşlar, ben bayağı kara indiba topladım. Bunları artık temizleyip pişireceğim, salatasını yapacağım. Başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.